My Happy Home YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle gold bantlı krem rengi babet çalışması yapmak istiyorum. Babetimiz 35-36 numaradır. Bu şekilde duruşu var. Gayet muntazam, güzel bir duruşu var ve çok da kolay. Çünkü ön parçasını ayrı öreceğiz. Bant yapımını ayrı bir videoda zaten anlatmış olacağım. Geri kalan da kolay bir şekilde inşallah beraberce öreceğiz arkadaşlar. Ben bunu 35-36 numara olarak çalıştım. Dediğim gibi. Tabanlık olarak Rasmuyer marka 35-36 numara tabanlık kullandım. 3 katmanlı deri, eva ve keçi olmak üzere 3 katmanlı tabanlığımı kullanıyorum. Tığ olarak taban tığlamada 1 numara 1.90 mm tığ kullanacağım. Üst kısmı ve ön kısmı örerken de 2 numara 2 mm tulip marka tığ kullanacağım. İp olarak bir hardal sarısı ipim var. Aradaki minik kalpleri örmek için. Bir de Nako Pırlanta krem rengi ipim var. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Öncelikle ben babetimizi örmek için ön kısmından başlayacağım. Ön parçası hazır olsun. Daha sonra zaten taban tığlamayı yapıp kenarlarını ördükten sonra ön kısmı monte edeceğiz. Böyle. 7 zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. 7 zincirin üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bu ipi de içine alarak kaybetmeye çalışalım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptık. Şimdi bir zincir çekiyoruz, geriye dönüyoruz. İlk ilmeğe 2 tane sık iğne yapalım. 1 2 sonrakilere birer tane. 1 2 3 4 ve en baştakine 2 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 geriye dönüyoruz, bir zincir çekiyoruz, bir tane sık iğne yapalım. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne oldu. 6 ile başladık, 8 oldu. Bu sırada artırma yapmıyoruz, bir tane sık iğne yapıyoruz. Ardından ikinci renk ipimizi alıyorum ben. Siz dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İsterseniz ekstra bir renk kullanmayabilirsiniz de, tercihinize kalmış. Tığ ilmekten geçiriyorum. İkinci renk ipimi alıyorum. Ama çekerken, ilmeği çekerken krem rengi ipimle çekiyorum. Arkadan ipi de içinden dolandıralım arkadaşlar. 2 tane krem rengiyle sık iğne yapıyorum. Üçüncü de tığımı geçiriyorum. İkinci renk ipimi alıyorum. Yine krem rengiyle çekiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Tığımı geçiriyorum. Bir tane ikinci renk ipimden ilmek alıyorum. Ama bunu dediğim gibi krem rengiyle örüyorum. Geriye dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. En başta 2 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonrakilerde birer tane. En baştakine yine geldiğimizde 2 tane sık iğne yaparak artırmış oluyoruz. Yani bir sıra düz örüyoruz. Diğer sırada ikişer artırma yapıyoruz. Biri sağ baştan, biri sol baştan. Geriye dönüyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. İkinci ilmeğe tığımızı geçiriyoruz ama hardal ipimizi alıyoruz.
İkinci renk ipimizi alıyoruz ama krem rengiyle ipi çekiyoruz. Arkadan ipleri de ilmeğin içinden geçirelim arkadaşlar. 1 2 ilmek yaptık. Üçüncü de tığımızı geçirdik. İkinci renk ipimizi aldık. İlk ipimizle geçirdik. 1 2 sık iğne yaptık. Tığımızı arkaya alıyoruz. İkinci renk ipimizi alıyoruz ve tek seferde çekiyoruz. 1 2 bu şekilde biraz gevşek tutarak örebilirsiniz. Bir zincir çektik. En başa 2 tane sık iğne yapalım. Aradakilere 1 sık iğne, en baştakine yine 2 sık iğne. Daha şık değil, daha sade bir babet isterseniz bu ikinci rengi hiç kullanmayabilirsiniz de arkadaşlar. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum tamamen. Evet, en başa geldik. Oraya 2 sık iğne yapalım ve geriye dönelim. Bir zincir çekelim, bir sık iğne yapalım. İkinciyi yaparken yine ikinci renk ipimizi alalım. İkinci renk ipimizi krem rengiyle boğalım. Yine 1 2 sık iğne yaptık. Tığımızı geçirip ikinci renk ipimizi aldık. Krem rengiyle boğdurduk. Aralarda hep 2 sık iğne yapıyoruz. 2 sık iğne yaptık. Tığımızı geçirdik. Evet. 1 2 sık iğne yaptık. Bir tane hardal ilmek aldık. Tekrar sonda bir sık iğnemiz kaldı. Onu ördük. Yine geri dönelim. En başta 2 sık iğne artırma yani yapacağız. 1 2 sık iğne yaptık. Araları birer tane. En başa geldiğimizde yine 2 sık iğne yapalım arkadaşlar. Evet, birer tane sık iğne ile devam ediyorum. Şu arka kısmı yaparken de hardal ipi ilmeklerin içinden geçirin arkadaşlar. Evet, en başa yine 2 sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyoruz, yukarı çıkıyoruz. En baştaki her zaman için en başta bir ilmek yapıp sonra ikinci ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Orada bir değişiklik yok. Toplamda ilmek sayımız 22'ye ulaşıncaya kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Toplam ilmek sayımız 22'ye ulaşsın. Sonrasında artırmayı bırakacağız zaten. Evet, ikinci rengimizi aldık. Veya krem. İkinci rengimizi alıyoruz. Boğdum sanırım. Bakın şu rengi nasıl alıyorum? Şuradan geriden uzatıyoruz ya. Sık iğneleri örerken bu şekilde şöyle ikisini ilmeğin içinde bırakıyorum. Yine bir hardal, 2 sık iğne, 1 2 ve yine hardalı alıyorum ama krem rengiyle boğduruyorum. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane oldu. Bir sıra artırın. Diğer sırada minik kalpleri yaparak toplamda 22 ilmek sayısına ulaşın arkadaşlar. Toplamda ilmek sayımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 oldu arkadaşlar. Bu vakitten sonra artık artırma yapmıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, geriye dönüyoruz.
düz sık iğne örüyoruz. Her bir ilmeğe bir tane olmak üzere. Artırırken iki baştan ikişer tane yapıyorduk. Artık yapmıyoruz. Evet, artırma yapmadık. Geriye dönüp bakın. 2 ip ilerletmekten kaynaklı bu şekilde bir görüntü var arkada. Ön kısmımız böyle mini kalplerden oluşuyor. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi ilk ilmeğimiz sarı ile olacak arkadaşlar. Çok sık olmasın. Biraz gevşek tutmaya çalışın arkadaşlar, sık iğne yaptığımız için. Sarı ile bir zinciri kremle çektik. Sarı ilmeği aldık. Krem rengiyle boğdurduk. 2 tane krem rengi örüyoruz. Yine bir sarı ilmek alıyoruz. 2 tane krem rengi, bir tane sarı. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyin arkadaşlar. Başka herhangi bir şey yok. Zaten iki sarı arasında bir tane, pardon, iki krem rengi arasında bir tane sarı oluyor. Onu alırken de ne yapıyoruz? Sarıyı alıyoruz ama boğdururken krem rengiyle. Sıra sonuna gelin. Bir sonraki sırada yine sadece krem ile sık iğne yaparak ilerleyin. Bir sıra sadece krem rengi, bir sıra kalpler, bir sıra sadece krem rengi, bir sıra kalpler olmak üzere toplamda 25 sıraya ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, son ilmeğimiz sarı oldu. Bir zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Toplamda 25 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 toplamda 6 sıra daha örüp kenar sık iğnesine geçeceğiz. Toplamda 25 sıra ördüm arkadaşlar bunu. Birlikte sayalım. Sonra ipimizi kıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 sıra ördük. Biz bunu 35-36 numara için yapacağız. Söylemiştim zaten videonun başında. 37-38 numara için yapacak olan arkadaşlar başlangıcını 6 sık iğne ile değil de 7 sık iğne ile başlayabilir. 39-40 numara için örenler de 8 veya 9 sık iğne ile başlayabilir arkadaşlar. Artırmasını da ona göre, zaten bir tane ister istemez fazla olacak. Şimdi en son sarıyı aldım. Sarı ipimizi kıralım arkadaşlar. Sarı ipimizi şöyle arkadan yok edeyim. Yok edeyim derken şöyle kaymaması için sıkılaştırayım diyelim. Şöyle bir iki ilmeğin içerisinden geçirin. Artık bir şey olmaz. Heh. Şimdi bu ön parçayı yaptık. Bakın en son sırada sarıyla başladık. Sarıyla bitirdik. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar.
Etrafını sık iğne yaparak ilerliyorum. 1, evet, 3, 4, 5, 6, 'sarıya denk gelen yerlerde arkadan alın ki kalplerimiz bozulmasın. Bu şekilde etrafını sık iğne yapalım ki daha sonra patiğimizin üst tarafına monte etmesi kolay olsun arkadaşlar. Her sıranın başına bir tane olmak üzere sık iğne yapın. Bazı yerlerden ilmek çıkarmak zor oluyor. Bu ön parça tamamen sık iğne olduğu için arkadaşlar bir tık elinizi gevşek tutabilirsiniz. Tutabilirsiniz değil, hatta tutun bence. Benim gibi öyle zorlanmazsınız en azından. Şimdi bu sarı yerler, kenarda kalan sarıların olduğu bölümde arkadan ilmek almaya çalışıyorum ki o sarı kalpler bozulmasın. Evet, sık iğne yaparak ilerliyorum. Ezberden yapmıyoruz sık iğneyi. Şöyle her sıra, bu sıraya bir tane, bu sıraya bir tane, bu sıraya bir tane, bu sıraya bir tane, o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edin lütfen. Sık örmemden kaynaklı kenar kısımlarında biraz zorlanarak ilmek çıkarıyorum. Şimdi en uçtakine geldik. Buradan bir ilmek çıkarın. 1, 2, şu ipi de şurada kaybedebilirsek. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi dönüyoruz. Yine her bir sıraya bir tane denk gelir şekilde sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar. Özellikle durdurmadım arkadaşlar videoyu. Kenar kısmının tamamını videoda görün istedim.
Son ilmeği de aldık. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kırıyorum arkadaşlar, bu şekilde. Tamamladık bunu. Babetimizi örerken bunu monte edeceğiz. Şimdi taban tığlamasını nasıl yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Taban tığlamasındaki sayıları verdiğim zaman siz kolaylıkla zaten tığlamasını yaparsınız. Bakın. Taban tığlamaya buradan başlıyorum. 3 tane doldurdum. Sonra 4 doldurdum. Sonrasında 3'er tane doldurdum. Şöyle kıvrım yerinde bir buna, bir de buna 2 tane battım. Araya 3 geldim. Ta ki burun kısmında 7 tane, bakın burun kısmında 7 tane kalıncaya kadar 3'er tane ilmek çıkardım. Burun kısmındaki 3 bu 3'ün 6 tanesine 4'er ilmek çıkardım. Tepedekine 5 ilmek çıkardım. Sonra döndüm. 3 ilmek çıkardım. Evet, burası da 3. Sonra şurada 2 tane birbirine biraz daha yakın olabilecek, şu özellikle şuralar böyle daha düzgün dursun diye giyindiğimizde 2 tane ilmek çıkardım, sadece 2 deliğe. Yani şöyle karşılıklı arkadaşlar, bir burada 2 ilmek çıkardım, bir de burada 2 ilmek çıkardım. Geri kalan aradakilere hep 3 ilmek çıkardım. Topuğa geldiğimde yine 4 burası da 2 tane daha ilmek yaptım, 5 oldu. Şöyle ki tekrar edeyim, son tekrar 4 5 burun kısmına geldik. 4 5 aralar tamamen 3, sadece 2 tane burada, 2 tane de buradaki deliğe 2'şer tane ilmek çıkardım. Bakın, benim tabanlığıma ve ipimin kalınlığına göre herhangi bir kasma olmadı, gayet duruşu düz. Ama sizin tabanlığınıza göre, ipinizin kalınlığına göre sonuç değişebilir. Yine de ayarlamasını iyi yapın arkadaşlar. Şimdi taban tığlamasından sonraki kısma geçeceğiz. Taban tığlamasını 1.9 mm tığımla yaptım arkadaşlar. Az önce söylediğim şekilde. Buyurun, bu şekilde tutarak yaptım. Ekran fotosu alabilirsiniz isterseniz. Keçesi bana bakacak şekilde başladım. O yüzden arka taraf böyle durdu. Keçesi bana bakacak şekilde ördüm. Tığlamamı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. İçerideki ilmeklere çakma trabzan yapıyorum. Tığımın önüne ip aldım. Her bir ilmeğin içerideki kanadından olmak üzere çakma trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar çakma trabzan yaparak ilerleyelim. Herhangi bir artırma veya eksiltme durumu söz konusu değil. Her bir ilmeğin sadece iç kanadı. Ve tığımın önüne ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip aldım. Tek seferde çektim. Bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim arkadaşlar. Sıra başına kadar geldim. Son ilmeğimi de alayım. Kaydırma tekniğiyle birinci ilmeğimle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada birleştirdiğim deliğe değil de bir sonrakine batıyorum. Bakın, şununla birleştirdik. Bundan başlıyorum. Yine herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar kaydırma yaparak örelim arkadaşlar. Bu şekilde 4 sıra kaydırma öreceğiz zaten. Kaydırma diyorum, özür dilerim. Çakma trabzan örüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Her bir çakma trabzan üstüne bir tane olacak şekilde çakma trabzan yapıp sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bir dahaki sırada tekrardan, sıra sonunda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Buralar düz çakma trabzan olduğu için uzatmak istemiyorum. Bakın, tığımın önüne ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum.
tek seferde çekiyorum bu şekilde. En başa gelinceye kadar örelim. İkinci sıranın sonuna da geldim. Son ilmeğimizi yapıyorum. Bakın bir önceki yerdeki o bağlama yerine batmıyoruz. Sakın artırma yaparsınız. İlk ilmekle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Az önceki sırada arkadaşlar hemen o kaydırma yaptığımız ilmeğe değil yanındakine bir çakma trabzan yapmıştık. Herhangi bir artırma veya eksiltme olmasın diye bu sırada kaydırma yaptığımız yere bir tane çakma trabzan yaparak başlıyoruz. Bir dahaki sıramızda bunu dengelemek için yine kaydırma yerine değil bir sonrakine çakma trabzan yapıyoruz ve toplamda 4 sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu parçayı ekleyeceğiz. Yani bu 3. sıramız. 3. sıradan sonra bir sıra daha yine çakma trabzan yapalım. Sıra sonuna gelelim. Toplamda 4 sıra çakma trabzanımız olsun. Ondan sonra bu parçayı bağlamayı eklemeyi yapalım. Daha sonrasında da şu arka kısımları yapalım arkadaşlar. Böyle çakma trabzan yaparak ilerliyoruz. Herhangi bir farklılık yok. 4 sıra ördüm arkadaşlar burada. Bakın 1 2 3 4 sıra çakma trabzan ördüm. Sonrasında bir sıra sık iğne yaparak bu parçayı birleştireceğim yere kadar geldim. Parçayı birleştirmek için kaç sayı ihtiyacımız var? Onu birlikte sayalım. Şu kenar ilmekleri sayıyorum. Sık iğne gittik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57. Toplamda 57 tane ilmeğimiz var. Yani birleştirme yaparken arkadaşlar en ortadaki ilmeği buluyoruz. Ondan sonra 28 tane ilmek sayıyoruz. Ortada bir, sağda 28, solda 28 olmak üzere toplamda 57 ilmekle parçayı birleştireceğiz. Ben birleştirme yapacağımız yere kadar geldim. Şimdi nasıl birleştirme yapacağız göstereyim. İlk ilmekten tığımı geçirdim. Sonra buradan geçirdim. Şimdi ipimi alıyorum buradan. Bakın bu ilmeği alıyorum. Ve bağlıyorum. Kaydırma tekniğiyle bağlayacağız. Biraz zor olacak ama şöyle şuradan ona denk gelen patikten ilmek alıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Sıradaki ilmek onun alt katı, yani babetteki kısım ve kaydırma yapıyorum. Sıradaki ilmek onun denk gelen kısmı ve kaydırma yapıyorum. Evet, her bir ilmek ve karşısındaki ilmekle birleştirerek kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum bunları, bu iki parçayı. Siz dilerseniz sadece tek kanattan alarak daha rahat düz bir şekilde de birleştirebilirsiniz. Benim şu görüntü hoşuma gitti. O yüzden bu şekilde birleştirmeyi tercih ettim arkadaşlar. Bu şekilde biraz ters gibi olsa da gayet hoşunuza gidecek sizin de yaptığınız zaman. Aman ilmek atlamayın, sonra yamuk yumuk olur. Hiçbir ilmeği atlamadan tam denk gelecek şekilde yapın. Evet, parça bitinceye kadar karşılıklı gelen ilmekleri birlikte birleştirin arkadaşlar. Karşılıklı gelen ilmekleri kaydırma ile birleştirin.
Sonrasında devam edelim. Birleştirmeyi bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ilmekten sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar herhangi bir işlem yapmadan sık iğne yapalım. Sonrasında ipimizi yan tarafa alarak artık buradan sağlı sollu gidip geleceğiz. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Şimdi ilmeğimizi biraz açalım arkadaşlar. Patiğimizi içinden geçirelim babetimize. Bu şekilde sıklaştıralım. Şimdi yandaki, yani ön parçadaki motifteki ilk ilmeğe tığımızı geçirelim. İpimizi oraya alalım. Yani ipi hiç kırmamak için ben bunu yapıyorum. İp kaybetme derdiyle uğraşmayalım diye. Siz dilerseniz ipinizi kırıp buraya gelebilirsiniz. Evet. Şimdi ipimizi geçirdik buraya. Sık iğne yaparak devam edelim arkadaşlar. Ta ki topuk kısmındaki yükseltme yerine kadar sık iğne yapalım. Bu arada bu aldığımız ipi de içinden geçirelim. İçeride kalsın. Topukta 9 sağda 9 solda ilmek ayırın arkadaşlar. Yani topuktaki tam ortalı bir şekilde toplamda 18 ilmek kalıncaya kadar örelim. 9 sağ 9 sol, tekrar ediyorum. 9 sağda 9 solda toplam 18 tane ilmek kalıncaya kadar örelim. Sık iğne ile oraları trabzan yaparak topuk yükseltmesi haline getireceğiz. Evet, tam ortaladım. Burası benim orta yerim arkadaşlar. Babetimizin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben şu bağlantı yerinde de delik olmasın diye orayı da ilmek sayacağım. 9 buradan, 9 buradan, 18 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 trabzan yaptım. Şimdi tekrardan sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Son ilmeği de sık iğne yaptıktan sonra öndeki parçayla kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Sonra bir sonraki ilmekten biraz sık olduğu için almakta zorlanıyorum. Kaydırma tekniğiyle aldım ve geri döndüm. Yine sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Topuk bölümünü de sık iğne yapacağız. Bir sıra trabzan yaptık, bir sıra sık iğne yapacağız. Şuraya gelinceye kadar şöyle birleştirdiğim yeri de göstereyim. Burası da diğer birleştirme yeri. Burası da topuğumuz. Sık iğne yaptığımız yere, birleştirme yaptığımız yere kadar dümdüz sık iğne yaparak ilerleyelim. Burada tekrar sonuna geldim arkadaşlar. Son sık iğnemi yaptım.
Babetimizi çeviriyorum. İpimiz içeride kalıyor. Sıradaki ilmeğe tığımı geçiriyorum ve bu ilmeği geçiriyoruz. Sonrasında sıradaki ilmekten tığımızı geçirip ipimizi oraya aktarıyoruz. Sonra normal sık iğne yaparak devam edelim. Topuk yükseltmesi yaptığımız yere kadar. Bu sırada da toplamda 10 sağdan 10 soldan olmak üzere 20 tane trabzan yaparak topuk yükseltmemizi yapıyoruz. Burada 18'di. Bir sonraki sırada sık iğne yaptık. Şimdiki sırada da yine 10 buradan 10 buradan olmak üzere, yani biz önceki sıraya göre 2 tane ilmek fazla örerek trabzan ile topuk yükseltmemizi yapıyoruz. Topuk yükseltme yerine geldim. Bir önceki sıranın trabzanı buradaydı. Şimdi buradan alıyorum. Yani bir tane fazlasını yaparak toplamda 20 tane trabzan yapalım arkadaşlar. ...20 trabzan yapalım. Toplamda 20 trabzan olsun. Ardından sık iğneyle buraya kadar gelelim. Orada tekrardan bağlamayı sık iğneyle yaptım. Şimdi sıradaki ilmekten şöyle bir kaydırmayla geçirdim ipimi. Bir üst sıraya geçmek için yine sıradaki ilmekten böyle bir üst sıraya geçiyorum. Yine sırayı full sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar, en başa kadar topuk yükseltme bölümü de dahil olmak üzere tamamen sık iğne yapalım. Şöyle de göstereyim bağladıktan sonra kısmı. Böyle sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Sonrasında son sırayı yapacağız. Bir de ters sık iğne yapıp kaydırmayla sıralamamızı sıra sonuna kadar geldim. Tamamen sık iğne yaparak. Şimdi yine ilmeği bırakıyorum. Bakın bu sıradakine tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan içeri alıyorum. Sonra tığımı bir sonraki ilmekten geçirip şöyle daha net göstereyim. Bu şekilde ipimi oradan alarak şimdi yine son sırama devam ediyorum. Sık iğne olan yerler sık iğne. Topukta az önce 20 tane trabzan yapmıştık. Şimdi 2 artırmayla 22 tane trabzan yaparak topuk kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani bakalım, buradaydı trabzan en son. Şuradan bir trabzan fazla yaparak toplamda 22 trabzanla topuğu yapalım. Sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Tamamladım. Bir zincir çektim. Şimdi ters sık iğne yapacağız. Ters sık iğne için ilmekten geçiriyorum. Bakın, burayı yapmakta biraz zorlanıyor bazı arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum. İlmekten tığı geçiriyorum. İpi alıyorum. Böyle ilmekten geçirelim tığı. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Sıradaki ilmekten geçiriyoruz. Tığımızın önüne ip almayalım. Sıradaki ilmekten
şekilde devam edelim. Hiç ilmek atlamadan her bir ilmeğe bir tane olacak şekilde sıramın sonuna kadar, hatta şuraya kadar ters sık iğne yaparak gelelim arkadaşlar. Ön kısma kadar geldim. Şimdi kaydırmaya oradan devam ediyorum. Kaydırma diyorum, pardon. Ters sık iğneye. Her bir ilmeğin üstüne bir tane olacak şekilde. İpimiz kırıldı. Şimdi en son ilmeğe de ters sık iğne yapalım. Sonrasında tığımızı çıkaralım. Arkadan geçirelim. Pardon. Şöyle son ters sık iğnemizi yaptık. İlmeği çıkardık, tığımızı bir sonraki ilmekten geçirdik. İpimizi oradan alıyoruz. İpimiz arkada kalsın diye yaptık bu işlemi. Şimdi kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Kaydırma yapıyoruz. Kaydırmayı çok sıkı tutmayın. Ön kısımda çok sıkı tutmayın. Kenarlarda biraz sıkı tutacağız. Her bir ilmeğe bir tane olacak şekilde kaydırmamızı yapalım arkadaşlar. En başa kadar. Kaydırmayı yanlarda birazcık sıkı tutalım. Bobetimizin ayaktan çıkma durumu olmasın diye. Bakın böyle. Oldukça sıkı tutarak kaydırma yapalım en başa kadar. Son kaydırmayı da yapalım. Burası da son kaydırma yeri. Son kaydırmayı yaptıktan sonra ilmeği tığdan çıkaralım. Bu ilk başlangıç ilmeğinden tığımızı geçirelim. İlmeği oradan içeri çekelim arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Bir zincir çekelim ve ipimizi kıralım. İpimizi daha sonra içeride yok ederiz. Bu şekilde bobetimizi göstereyim. Bakın, kaydırma tekniği yaparken arkadaşlar ön kısmı biraz daha gevşek tuttum. Kenarları yaparken biraz daha sıkı tutmaya çalıştım ki ayaktan çıkmasın. Bu şekilde bant yapımı videosu da mevcut. Açıklama kısmına bırakacağım. Bu bandı bu şekilde dikip güzel şık bir bobet elde edebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerinize destek olmayı unutmayın. Kolay gelsin.